Elindeki telefonun ne kadar güzel bir icat olduğunu hiç düşündün mü? Her şeye tek tıkla ulaşabiliyorsun. İlk telefon icat edildiği zamana gitsek ve insanlara telefonla yapabildiklerimizi anlatsak bize inanırlar mıydı? Bir zamanlar 19. yüzyılın ortalarında Edinburgh'da genç bir bilim adamı olan Alexander Graham Bell sesin gizemli dünyasına dalmıştı. Bell bir atölyede sesin telgraf hattı üzerinden taşınmasının bir yolunu bulmaya kararlıydı. Bir gün Bell'in atölyesinde deneylerini sürdürürken bir anlık bir ilham geldi. Neden sesi bir telgraf hattı boyunca göndermeyeyim ki diye düşündü. Bu düşünce onu heyecanlandırdı ve hemen işe koyuldu. Günler geçtikçe Bell ve yardımcısı Thomas Watson sesin bir telgraf hattı üzerinden iletilmesi fikrini geliştirdiler. Bell'in çeşitli deneyleri ve telgraf hatları üzerinden gönderilen ses dalgalarının nasıl çözüldüğü konusundaki çabaları telefonun temelini oluşturacaktı. Bir gün Bell ve Watson atölyede bir dizi telli düzenek üzerinde çalışırken ansızın bir mucize gerçekleşti. Bell Watson'a "Bay Watson, sizi duyabiliyorum," dedi. Bu an tarihte bir dönüm noktasıydı. İlk telefon görüşmesi gerçekleşmişti ve sesin büyülü yolculuğu başlamıştı. Bell icadını geliştirmeye devam etti ve 10 Mart 1876'da telefonun patentini aldı. Sesin telgraf hatları üzerinden taşınmasını sağlayarak Bell iletişim dünyasını baştan aşağıya değiştirmişti. Ve böylece Alexander Graham Bell'in atölyesinde başlayan bu büyülü yolculuk bugün kullandığımız modern telekomünikasyon sistemlerinin temelini atmıştı. Telefonun ilk hali radyofondu. Adı da üstünde olduğu gibi radyo gibi bir şeydi. Tek farkı anlık olarak uzaktaki bir insan ile iletişim kurabiliyordunuz. Bunu 15 Şubat 1880'de yaşayan bir insan olarak görseydiniz gözünüze bir mucize gibi gelirdi. Biraz daha günümüze doğru yaklaşalım. Bundan sadece 40 yıl önce 1983'te Motorola Dynatek 8000X modeli telefonu piyasaya sürdü. Telefon analog bir yapıya sahipti. 92 yılına geldiğimizde Nokia 1011 model numaralı telefonu piyasaya sürdü. Bu ilk seri üretim cep telefonu oldu ve 94 yılına kadar üretimi devam etti. 1994 yılında IBM şirketi dokunmatik ekrana sahip ilk telefonu üretti. 1996'da Motorola StarTAC ile ilk kapaklı cep telefonu piyasaya sürülmüş oldu. 99 yılına geldiğimizde ise birkaç farklı model piyasaya girdi. 2000 yılına gelindiğinde sektöre giren firmalar artık gövde gösterileri yapıyorlardı. Bu dönemde telefonlara kamera özelliği eklendi. Sharp CE-SH04 modeliyle cep telefonunda kamera dönemini açtı. 2007'de ilk iPhone piyasaya sürüldü. Dokunmatik telefonla artık telefon iyice akıllı hale geldi. 2007 ile 2015 arasına bakarsak iPhone 5s parmak izi okuyucusuna sahip ilk cep telefonu oldu. Bunun sonrasında ise zaten biliyoruz. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda telefon dediğimiz şey birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt olarak geçiyor. Ve komik olan tarafı ise telefonun çıkış amacı da buydu. Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt. Ama günümüze baktığımızda evet uzaktaki kişilerin konuşmasını sağlıyor. Bunun yanında Instagram'da dolaşmanıza, müzik dinlemenize, video izlemenize, mesaj yazmanıza, görüntülü konuşmanıza, film çekmenize, fotoğraf, video, notlar, takvim, toplantı, oyun, kitap okumanızı bile sağlıyor. Gerçekçi olarak bir soru sormak istiyorum. Günde kaç dakika telefonun gerçek amacı için kullanıyorsunuz? 10, 20, hadi 1 saat olsun. Şimdi lütfen telefonunuzdan ekran süresi ayarına girip günde kaç saat telefona baktığınıza bakın. Dünyadaki her 100 kişiden ortalama 58'i sosyal medya kullanıyor. Günlük internet kullanımı ise ortalama 7 saat. Bunun diyelim ki 1 saati konuşmayla geçiyor. 7-1'den 6 saat telefonu gerçek amacı dışında kullanıyoruz. Telefon çoğu konuda bize yardımcı da oluyor. Ama günde 7-1'den sizin 6 saat kullandığınızı varsayarak bunun büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyoruz. Takip ettiklerimiz ne yapmış, mesaj gelmiş mi? Bir anda kendinizi bunu bil hayatın kurtulsun diyen bir videoda buluyorsunuz. Ardından aynı şarkıyla yüzlerce saçma edit izliyoruz. Sonsuz bir havuz gibi. Ve burada saatlerimiz geçiyor. Olay bununla da kalmıyor, bir bağımlılık yaratıyor. Dopaminin birçok önemli işlevi bulunmaktadır. En belirgin olarak mutluluk ve ödül duygularıyla ilişkilendirilir. Ancak aynı zamanda hareket kontrolü, öğrenme, motivasyon, dikkat ve düşünsel işlevler gibi birçok işlev üzerinde etkisi vardır. Dopaminin 0 seviyesi için ideal seviye, 300 seviyesi için çok yüksek ve eksi 300 için çok düşük seviyeler olduğunu düşünelim. Dopamin normal seviyelerde olduğunda mutlu, huzurlu, motive, sakin, öğrenmeye açık, meraklı gibi güzel ruh hallerinde olur. Dopamin seviyeleri düştüğünde ise yorgun, motivasyon kaybı, mutsuz, keyifsiz, hafızada gerileme, mutsuz ruh hali, uyku sorunu, konsantrasyon problemleri ve cinsel dürtüde düşüklük hissedebilirsiniz. Ve tam tersi şekilde yüksek olursa dopamini yükselten eylem ve alışkanlıklara karşı bağımlılık geliştirirsiniz. Dopamin, vücudumuz tarafından üretilen kimyasal bir bileşendir. Eğer yapılması düşünülen eylem sonucunda ödül getirmiyorsa veya eylemin sonucu sizin için öneme sahip değilse dopamin salgısında azalma, eğer eylemin sonucunda beklenen bir ödül varsa dopamin salgısında artış görülür. İşte anahtar kısımda burada. Sosyal medya uygulamalarında gezinirken gördüğümüz işe yaramaz bilgiler dopamin seviyelerimizi normalden yüksek seviyelere çıkarıyor. Siz burada kaldığınız sürece dopamin seviyeleriniz yüksek seviyelerde geziyor. Yani sarhoşluk gibi düşünün. Ama çıktığınızda saatler sonra, hatta saatleri bulmuyor, dakikalar sonra normal seviyeye inmesi gereken dopamin daha da aşağılara iniyor ve mutsuzluk gibi birçok olumsuz ruh hali oluşturuyor. Bunun sonucunda ise tekrar o seviyelere çıkmak istiyorsunuz. Fark ettiyseniz burada bir benzerlik var. Aynı şey oyun bağımlıları, sigara bağımlıları, alkol bağımlıları, uyuşturucu bağımlıları gibi kişilerde de bulunuyor.
Sigara içen birine niye sigara içiyorsun dediğimizde sigara içen kişilerden çoğunlukla beni mutlu yapıyor, stresimi azaltıyor dediğini duyarız. Aslında kişi ilk sigaraya başladığında zaten normal olan dopamin seviyesini aşırı yüksek seviyelere çıkarıyor ve sigara bittikten bir zaman sonra dopamin seviyesi çok düşük seviyelere iniyor. Kişi sigara içince aslında normal dopamini olan bir insanla aynı hissediyor ve sigara bitince dopamini tekrar çok düşük seviyeye geldiği için moral bozukluğu, mutsuzluk, stres, kaygı gibi olumsuz ruh halleriyle karşılaşıyor. Bunun sonucunda o maddeye bağımlı hale geliyor. Bu yüzden telefonu kullanırken ekran sürenize önem gösterin. Eğer bir içerik üretmiyorsanız ve paranızı sosyal medyadan kazanmıyorsanız sosyal medya bir çöplükten başka bir şey değil. Mümkünse telefonunuzdan silin. Ancak silmek istemiyorsanız belli bir sınırlama getirin. Günlük 2 saat veya 1,5 saati sınırlayın ve zaman geçtikçe bunu azaltın. Bir sonraki videom olacak olan dopamin detoksu videomu izlemek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Telefon günümüzün en yararlı ve en zararlı icatlarından birisi. Bunu yararınıza veya zararınıza kullanmaksa size kalmış bir şey.